Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda D5 Render'ın size tanıtımını yapacağım. Neden D5 Render kullanmamız lazım? Artıları neler, eksileri neler? Kurulumdan itibaren ana menüler neler? Arayüzünde ne gibi ayarlar yapılabiliyor? Bu gibi şeyleri bir genel tanıtım olarak D5 Render'ın eğitimini çekeceğim, tanıtımını yapacağım. Bu bir işbirliği vesaire değildir. Özellikle ücretsiz olma tarafından benim için diğer render motorlarının önünde geliyor ve sonuç olarak da çıktı olarak da güzel sonuçlar elde ettiğim için insanların da bu gibi render motorlarını tanıtmak istediğim için, çünkü çok fazla kişi D5 render'ı hala nasıl bir program olduğunun farkında değil. Bununla alakalı bir eğitim videosu çekmek istedim. Çünkü piyasadaki birçok render motorunu kullanabilmek adına kaçak lisanslar, kırık lisanslar kullanıyoruz, crackler kullanıyorlar. Bunun yerine böyle ücretsiz versiyonların kullanılabilir olduğunu anlatmak istedim. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Uzun zamandır dediğimde 1-1,5 senedir deniyorum. Oldukça güzel sonuçlar elde edebiliyorum. Şimdi sitesinden indirmesine ve nasıl kuruluyor buna kadar anlatacağım. Sitesine geliyorsunuz, d5render.com'a geldikten sonra istediğiniz taraftan buraya tıklayarak direkt indirme işlemini yapabilirsiniz buradan. Direkt indiriyorsunuz. 2.3 GB'lık bir boyutu var ve internet hızınız da iyiyse 4-5 dakikada bu iniyor. Ben daha önceden bunu indirmiştim. 4-5 dakikada iniyor. Sonra geliyoruz, buradan açıyoruz. Kurulumu da çok kısa sürüyor. Bayağı kısa sürüyor. Buradan kabul edip yükle diyorum ve yüklemeye başlıyor. Yükleyince de zaten hemen arayüzde masa üstünde çıkacak. Bu arada 2.7.1 versiyonu çıktı. Ben 2.6'yı kullanıyordum. Çok hızlı update geliyor. 2.7 çıktı. Bir anda 2.7'ye bir update daha getirdiler. Ben şimdi hemen açacağım. İlk açılışta böyle bir ekran karşılıyor. İki tane ekran karşılıyor sizi. Birincisi 2.6 ile 7 arasındaki güncelleme farkları. Neler farklı neler değil, bunlardan birazcık bahsediyor. Biz şimdi bunu kapatalım. Biz genel bir D5 şeyi yapacağız. Buradan new deyip yeni bir dosya açabiliyorsunuz. Fakat burada demo sahnelerimiz var. İşte burada boyutlarını da görüyorsunuz. Bunları indirerek yine siz kendiniz alıştırmalar burada yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel modeller ve renderlar, görüntüler elde edebiliyoruz. Ben bir genel anlatım yapacağım için şu anda new diyeceğim. Ve dosyamı açacağım. Şöyle ekranı da büyütelim. Evet. İlk açtığımızda bize bir ilk defa kullananlar için bir rehber sunuyor. Ben şunu gösterme bir daha deyip kapatıyorum. Evet, böyle boş bir sahne, bir server karşılıyor bizi. Bulutların hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu da diğer render motorlarına kıyasla güzel bir olay. Şimdi ben bu hareketliliği kapatmak istiyorum. Onu nasıl kapatacağım? Çünkü bu ekran kartımı yormaya başlayacak. Birazcık da aslında mantığından bahsedelim. D5 Render. Real time bir render motoru. Yani eş zamanlı olarak siz bir şey yaptığınızda sonuca çok yakın bir şeyi görüyorsunuz. Ayarları yaparken, malzeme ayarı, ışık ayarı yaparken aslında finale yakın bir sonuç görüyorsunuz. Bu da ekran kartınızı yoruyor. Eski nesil render motorları genelde işlemciyi kullanırdı ve bir hesaplama sonucunu size bir sonuç verirdi. Fakat RTX sistem ekran kartlarına geçtiğimizden sonra onların içerisindeki bir teknoloji var. Ray Tracing ve DSLL, doğru telaffuz ediyorsam, bu teknolojiyle beraber ekran kartındaki bu teknoloji size yansıma olarak, renk olarak, ışık olarak size bir tahmin yürütüp hemen bir sonuç veriyor size. Hızlı bir sonuç veriyor. İşlemcideki o hesap yapıp sonrasında bir sonuç verme gibi olmuyor. Daha hızlı oluyor ve ekran kartının içerisinde o hesaplama çok hızlı olabiliyor. Tahmin de diyebiliriz aslında buna. Şimdi şu hareketliliği kapatmak istiyorum. Display kısmına geldim. Şuradaki dinamik kısmını stil kısmına çevireceğim. Stilde kalsın şu şekilde. Sonra bir navigasyon araçlarına girmeden önce bir tane model eklemek istiyorum. Bu arada gördüğünüz sahne bu kadar. Yani sürekli pencereler çıkmayacak. Sürekli bir yerden bir şeyleri açıp kapatmak zorunda kalmayacaksınız. Ekranınız bu kadar olacak. Yani sol tarafta bir şey var. Antre string'inde bir pencere var. Sağ tarafta bir pencere var. O kadar.
Bir de asset kısmı var. Şimdi asset kısmı da aslında çok zengin bir kütüphanesi var. Hem malzeme olsun hem 3 boyut olsun çok zengin bir kütüphanesi var. Ücretsiz bir program demiştim. Fakat bunun ücretli versiyonu da var. Ücretli versiyonla ücretsiz versiyon arasındaki en bariz fark kullanabileceğiniz hazır modelleri daha çok ücretli oluyor bunun. Birçok yine ücretsiz modellerimiz var. Hazır malzemelerimiz var. PBR materyallerimiz var. Ama daha zengin şey elde etmek istiyorsanız, kütüphane elde etmek istiyorsanız D5 Render içerisinde bunun da Pro versiyonu var. Pro versiyonu da yine diğer render motorlarının oranla daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Asset kısmına tıkladığınızda sizi böyle bir pencere karşılıyor. Gördüğünüz gibi bu pencereden başka hiçbir pencere açılmayacak D5 Render'ın içerisinde. Yani gördüğünüz arayüz içerisinde her şeyi yapabileceğiz. Animasyonda yapabiliriz. Panoramik render da alabiliriz. Sonrasında malzeme ayarı, ışık ayarı, bunların hepsini bir tek pencerede yapıp bitireceğiz. Burada gördüğünüz gibi online olarak bunları tek tek bir daha indirmeniz gerekiyor. Buradan default kısmından free first dediğinizde böyle gördüğünüz gibi güzel güzel materyaller var. Yani buradaki artık bu ücretsiz versiyonlarını kullanabilirsiniz. Materyal kısmı, burada model kısımları var. İşte ağaç modellerinden tutun karakter modellerine kadar. Burada da işte buluttur, sudur, ateştir, bu gibi şeyler var. Burada da bir tarama sistemi var. İşte bu çim de olabilir. Bu bir peyzaj düzenlemesi de olabilir. Hazır peyzaj düzenlemeleri de var. Burada gördüğünüz gibi bayağı zengin bir kütüphanesi var. Burada birçok şeyi Pro versiyonunda. Ben şimdi buraya bir tane hazır basic bir model koyacağım. Çünkü ileri gidip geri geldiğimi anlayabilmek adına. Şöyle. Şimdi navigasyon araçlarıyla alakalı da şöyle bir şey anlatayım size. Arayüzü kısaca anlatalım. Buradaki asset kısmını anlatmış olduk. Şimdi şuradaki insan kısmına tıkladık. Şuradaki navigasyon araçlarımız 3 farklı navigasyon aracı var. Eskiden 2 idi. Volt sonradan geldi galiba. Orbit kısmı aslında 3D Max'teki navigasyon araçları. Ben Lumion'a alıştığım için Fly kısmına tıklıyorum. Ve oyun motorları gibi çalışıyor artık. Oyun motorunda nedir? W ileridir, işte S geridir. Ondan sonra A sola, D sağdır, Q yukarı, E aşağı, Lumion'daki gibi. Ve buradaki bunun hızını, mesela şu anda ileri gidiyor ya, bunun hızını arttırmak için de şuradaki 5 kısmına mesela 50 yaparsak daha hızlı gittiğini görürsünüz. İç mekanlarda bunu yine düşürebilirsiniz. Burada da kamera işte yüksekliğini, göz hizasını falan burada görebiliyorsunuz. Sonra display kısmına gelelim. Display kısmında da aslında farklı farklı modlar var ve aslında render motorunun yapmayacağı şeyler de yapıyor. Özellikle ben şunu çok seviyorum. Wireframe özelliği ile beraber aslında burada görünmeyen çizgileri de gösteriyor. Yani modelinizde olan çizgileri tanıyabiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Şöyle baktığınızda diyelim ki bir yukarıdan baktığınız bir salon modeli olduğunu düşünün. Tavan olsa dahi alttaki o çizgileri de görebilmenizi sağlayacak. Mesela buradaki köşegeni tahmin etmesi, görmesi gerçekten kusursuz güzel bir şey. Şimdi mesela burada bir materyal yok. Bir tane materyal atalım buraya. Hemen. Şöyle bakalım. Şunu atalım mesela. Şuraya attık. Bu kadar da basit aslında materyal atması da. Böyle bir sürü materyaliniz var. Hem dosya kasıyor hem de ışık ayarını yapmak istiyorsunuz. Bu V-Ray'de de var bu özellik. Şuradaki kısma tıklayarak görmüş olduğunuz bütün materyallerin hepsini siyah beyaz bir forma sokuyor. Bu hem projenizi rahatlatıyor. Çünkü bu texture'ların tamamı aslında bu dosyalar render'ınıza, dosyanıza bir ağırlık veriyor. Bu şekilde de şuraya geldiğinizde de normal texture'ınıza geri dönüyorsunuz. Böyle bir ayar yapıyorsunuz. İşte ışıkları buradan ekleyebiliyorsunuz. Sonra buradaki kısımla araçlar ekleyebiliyorsunuz. Karakterler ekleyebiliyorsunuz. Şuradaki kısımla mesela brush kısmıyla bir fırça ile beraber ağaçlar, çimler vesaire ekleyebiliyorsunuz. Scatter özelliğiyle bu random bir şekilde bir materyale bir tarama yapabiliyorsunuz. Pah özelliğiyle aslında bir hat şeklinde yine şeyler yapabiliyorsunuz. Bitkilendirmeler falan koyabiliyorsunuz. Yine buradaki partikülleri falan görebiliyorsunuz. Buradaki kısım bu şekilde. Light kısmına tıkladığınızda aslında 4 çeşit olduğunu görüyorsunuz. Aydınlatma olduğunu görüyorsunuz. Klasik aslında bu Lumion'da vesaire de böyledir. İşte noktasal, spot, ondan sonra
İkisi aslında aynıdır. Rectangle light olduğunu görürsünüz. Spotlight'ta yine siz kendi ES'lerinizi vesaire kullanabiliyorsunuz. Dışarıdan ekleyebiliyorsunuz. Gelelim sol taraftaki kısma. Sol taraftaki kısımda da şuradaki kısmı, yani import kısmını açıkta bırakmaları güzel. Çünkü bizim ilk yapacağımız şey çalışmış olduğumuz 3D modelleri buraya import etmek olacak. Bunu böyle dışarıda yapmaları güzel olmuş aslında. Buradaki kısma tıkladığınızda herhangi bir dosyanızı import edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi FBX, D5'in herhangi bir şeyini, SketchUp, 3D Max galiba bu. 3DM, bu hangi şey bilmiyorum ama farklı farklı şeyleri çalıştırabiliyor. Yani benim bildiğim kadarıyla Blender, 3D Max, SketchUp, Rhino gibi programların modellerini rahatlıkla açıyor. Biz buradan SketchUp'ta olduğu gibi işte 3D Max'te kamera yerleştirme, Blender'daki kamera yerleştirme gibi şu anda baktığımız açıyı kamera yerleştirebiliyoruz buraya. Bu da güzel bir özellik. Şimdi Imported kısmı var. Imported Object kısmı nedir? Şimdi burada gördüğünüz obje var ya, bu objeyi buraya tanımlıyor. Imported kısmında aslında siz birden fazla dosyayı import edebiliyorsunuz buraya. Mesela bir tane import edelim bir şeyi. Ne yapabiliriz? Eğitim çalışmasında. Mesela şurada satranç var. Şuradaki üçünü alıp aç dedim. Bakın şimdi bunların hepsi buraya gelecek. Yani dosya gelecek. Fakat buradaki sahneme gelmeyecek. Yani obje kısmına gelmeyecek. Sahnemde şu anda sadece plane var. Bunları mesela şu anda geldim. Şöyle şuraya alalım. Burada da bir piyon var. Burada farklı piyonlar var galiba. Bir bakalım buraya. Burada böyle bir şey var. Farklı bir piyon da şurada var. Onu da şöyle bir konumlandıralım. Aynen. Böyle bir konumlandırma yapabiliriz. Yani farklı farklı dosyaları buraya alabiliriz. Şimdi ne oldu? Baktığınız zaman burada şeyleri görebiliyorsunuz. Dosyaları görebiliyorsunuz. Import etmeniz bir şey fark ettirmiyor. Yani direkt olarak dosyanızı almıyor. Bunu aslında bir kütüphane gibi yapıyor. Nasıl Asset'te böyle hazır dosyalar varsa diyor ki bu hazır dosya gibi, ben bunu klasörledim. İstediğin zaman bunları buraya aktarabilirsiniz. Burada zamanında böyle deneysel olarak çalıştığım bir sahneydi. Queen's Gambit dizisinden esinlenerek yaptığım bir şeydi. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Burnunun içindeyken bakın karanlıktı. Yavaştan aydınlanmaya başladı. Çünkü şu anda aydınlanıyor. Şimdi geri çıkacağım. Parlak ve otomatik olarak kendini düzeltti. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyor D5 Render. Kendi aydınlık ışık değerlerini kendine göre ayarlıyor. Otomatik olarak ayarlıyor. Karanlık bir ortamdaysa bunun pozlamasını arttırıyor. Dışarı çıktığımızda da o pozlama değeri anlık olarak yüksek olduğu için bir ışık patlaması oluyor. Zamanla beklediğimiz zaman o dış mekandaki pozlamaya kendini adapte ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi sağ taraftaki kısma gelirsek burada işte güneşle alakalı, bulutla alakalı kısım var. Gördüğünüz gibi buradaki kısım bulutla alakalı tasarruflarımız var. Güneşin yüksekliği konumuyla alakalı kısımlar var. Şunu yine böyle sıfıra falan çekelim. Bu gibi ayarları yapabiliyoruz. HDR ekleyebiliyoruz. Bildiğiniz üzere buradan farklı farklı HDR'lar var. HDR dediğimizde etrafımızda 360 derece gördüğümüz aslında şeylerdir. Bu bir ışık kaynağı olarak da kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki kısmı gördüğünüzde böyle bir HDR'da kullanabilirsiniz. Dışarıdan siz kendiniz de HDR ekleyebilirsiniz. Mesela custom diyelim. Buradan bir HDR seçtiğimizde şöyle bir HDR seçelim. Gördüğünüz gibi kendiniz de dışarıdan HDR ekleyebiliyorsunuz. Yine buraya girelim. Burada farklı farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Mesela ne yapabilirsiniz? Burada en basic şeyi anlatalım. Bir sis ekleyebilirsiniz, rüzgar ekleyebilirsiniz veya yağmur ekleyebilirsiniz. Şu anda yağmuru ekledim fakat bir yağış görmüyorsunuz. Neden? Çünkü hani bulutlar da hareket etmiyor. Niye? Çünkü duran bir hale getirdik biz. Bunu isterseniz şuradaki dinamik kısmına getirdiğinizde yağmurun yağdığını göreceksiniz burada. Şunu bir de böyle yapalım ve burayı kapatalım. İşte kar da yapabiliyorsunuz bu arada. Burayı kapattım. Evet, buradaki kısım da bu şekildeydi. Efekt kısmı da şudur arkadaşlar. Efekt kısmı bildiğiniz Photoshop'tur. Exposure'ını ayarlayabiliyorsunuz. Shadow'unu, kontrastını, highlight'ını. Sonra burada
beyaz dengesini falan ayarlayabiliyorsunuz. Sıcak mı olsun, soğuk mu olsun, bloom'unu ayarlayabiliyorsunuz. Bu gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Biraz önceki bu pozlama adaptasyonuyla alakalı bir şey anlattım ya. İşte içeride daha böyle karanlıktı, birden aydınlandı falan. Onu şuradaki oto kısmıyla beraber yapıyor. Mesela şimdi buranın içerisine girdiğimde, girelim bir daha. Şöyle girdiğimde şu anda yavaş yavaş aydınlanıyor. Bunun nedeni şuradaki oto kısmından dolayı. Ben bunu kapattığımda Q'ya basalım. Şu anda çok hızlandı. Şu 66'yı yine biz 10'a çekelim. Şöyle bir şey olsun. Şimdi şuradaki kısmı kapatalım. Bakın şimdi karanlık oldu. Şu anda olması gerektiği gibi. Yani kendisi burada bir edit yapmıyor. Dışarı çıkacağım. Bakın hiçbir şey değişmedi. Bir daha gireceğim. Aynı şekilde kalıyor. Çünkü bir şey yok. Oto kısmında bir ayarımız yok. Siz ondan sonra burada kendiniz ayarlarınızı yine yapabilirsiniz. Kontrastla falan oynayabilirsiniz. Burada kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu Photoshop mantığıyla çalışan bir şey. Bir de şurada inspector kısımları çıkıyor. Şimdi inspector nedir? Bu inspector kısımları, şunu şöyle otoya alalım yine bunu. Inspector nedir? Herhangi bir materyale tıklarsanız, materyal veya objeye, mesela objeye tıkladım, buradaki plane'e tıkladım. Tıkladım, bununla alakalı bana diyor ki bu şu lokasyonda, bu rotate'de biz bunu döndürebiliriz filan. Sonra bunun size ile oynayabilirsiniz. Yani scale edebilirsiniz. Bu gibi ayarları yaptığınız kısım oluyor inspector. Mesela şuradaki chess kısmına tıkladım. Buradaki şey galiba bina. Bununla alakalı yine bir şeyler yapabilirsiniz. Veya Inspector'da şöyle şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela bir aydınlatma ekleyelim. Bir tane Rectangle Light ekleyelim şuraya. Şöyle bir tane Rectangle Light ekledim. Şimdi Rectangle seçili olduğu için şu sol taraftan bakabilirsiniz. Bununla alakalı bilgiler var. İşte değerini arttırıp azaltabilirsiniz falan. Burada menziliyle oynayabilirsiniz. Bu gibi ayarları yapabildiğimiz kısım oluyor. Yani ana mantık şu. İşte güneştir, hava durumudur, bu gibi ayarlar. Sonra burada bir Photoshop yapıyoruz. Şu Inspector kısmında herhangi seçtiğimiz kısımda şuradaki pencere değişiyor sadece. Yani sürekli bir pencereler değişmiyor. Burada herhangi bir seçili obje ile alakalı ayarları yaptığımız kısım bu oluyor aslında. Mesela başka ne ekleyebiliriz biz buraya? Işığı ekledik. Mesela şey yapabiliriz. Şuradaki kısma tıkladım. Şuradaki damlacık aracına. Şuraya tıkladım. Bakın bu sefer inspector yine inspector. Fakat bu sefer diyor ki bu seçtiğimiz obje bir obje değil materyal diyor. Şimdi buradaki materyal ayarlarını yapabiliriz. Mesela bunu normal map ile oynayabiliriz. Sonra bunun yansımasını arttırabiliriz. Roughness değeri fullmüş. Bunu azaltabiliriz. Mesela yansıtsın her yeri. Şu şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani seçmiş olduğunuz herhangi bir şeyle alakalı bilgileri de buradaki inspector kısmından yapabiliyorsunuz. Yapılabilecek bir sürü şey var. Yapay zekaları var. İçerisinde akıllı tarama özellikleri var. Mesela burada render almak istediğinizde şuradaki kamera imlecine tıklayacaksınız. Burada farklı türde şeyler alabiliyorsunuz. Renderlar alabiliyorsunuz. Yani 2K, 4K gibi ayarları direkt olarak otomatik vermesi de güzel bir şey. Şuradaki kısma tıklarsanız render'ı otomatik olarak alır buradan. Bunun çözünürlükleriyle oynayabilirsiniz. Mesela 3000'i 2017 gibi yapabilirsiniz. Ya da buraya tıklayıp panoramik bir render alabilirsiniz. Yani 360 derece bir render alıp ilgili bir yazılımla, siteyle beraber 360 derece bir sunum da yapabilirsiniz. Veya buradan animasyon da yapabilirsiniz. Bunların tamamı ücretsiz versiyonda var. Demek istediğim şey şu. Diğer render motorları hem ücretli hem bilgisayarınızda çok fazla yer tutuyor. Bu program şu kullandığımız özellikler, yani ana güzel özellikleri tamamıyla ücretsiz. Bunu kullanarak hem okulda hem bir ofis açtığınızda bunların bir gideri yok. Direkt olarak sitesinden indirip kullanabildiğiniz için bunu kullanmanızı size tavsiye ederim. Şu daha iyidir, bu daha iyidir, bunlarda da değilim. Hem sizin etik olarak bu ücretsiz olup kullanabilmeniz açısından güzel bir şey. Hem de sürekli kendini update eden, geliştiren bir program. Diğer programlar birazcık daha bu işin tembelliğinde. Çünkü piyasayı ellerinde tuttukları için çok aman aman yenilikler yapmıyor. Fakat bu program gerçekten her ay, her hafta sürekli update'ler getiriyor. Bir problemi olduğunda onu hemen fixliyor veya yeni özellikler getiriyor. İçerisine yapay zekayı fazlasıyla entegre etmeye başladılar.
Eğer videoya daha fazla ilgi gelirse bununla alakalı da aslında videolar da çekmek istiyorum. Daha detaylı videolar çekmek istiyorum. D5'in arayüz olarak yapabileceklerimizin üst metinleri olarak bu şekilde. Dediğim gibi baya büyük bir deniz ve bunun içerisinde biraz vakit geçirmeniz gerekiyor öğrenebilmek için de çok fazla şeyler deneyebilirsiniz. Dediğim gibi diğer render motorlarında yapabildiğiniz hemen hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Belki daha fazlasını da yapabiliyorsunuzdur. Çünkü yeni özelliği tam kurcalayamadım. Çünkü çok fazla update geliyor. En son update'lerinde galiba Global Illumination'ı da bayağı geliştirdiler. Bunu da anlatayım. O da şudur. Mesela diyelim ki bir renkli bir objeye ışık vurduğunda etrafa renkli bir gölge çıkar. Bu birazcık zayıftı. Bunu da geliştirmişler. Özellikle iç mekanda güzel sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Daha fazla bir beğeni, istek gelir de daha güzel videolar çekerim. Bu videoda bu şekilde olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.